Güneş, Nil kıyılarında yükselirken, 3000 yıldan uzun süre boyunca firavunlarca yönetilen topraklara altın ışınlarını saçtı. Ve bu topraklar, geride hayranlık uyandıran anıtlar, yenilikçi icatlar ve gizemli sırlar bıraktı. Peki bu topraklara yerleşen insanların hayatı nasıldı? Bunu hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evetse, Antik Mısır'da aile hayatı ve sosyal yaşamı anlatacağımız videomuza başlıyoruz. Çekirdek aile, temel sosyal birim olduğu için, eski Mısır toplumunda aile hayatı, merkezi bir rol oynuyordu. Evlilik genellikle aileler arasında ayarlanıyordu ancak, bireyler eş seçiminde genellikle söz sahibiydi. Tek eşlilik normdu. Ancak seçkin erkekler, özellikle memurlar ve kraliyet ailesi, isterlerse birden fazla eşe veya cariyeye sahip olabiliyorlardı. Evlilik, Mısır toplumunun çekirdeğinde yer alıyordu. Erken yaşta yapılan evliliklerde amaç, ailenin devamlılığını sağlamak ve ekonomik yapıyı sürdürmekti. Tek eşlilik yaygındı ve evlilik, duygusal bağdan ziyade daha çok ekonomik ve sosyal bir anlaşma olarak görülüyordu. Boşanma mümkündü ve genellikle ayrılıklar, anlaşarak yapılırdı. Kadınlar, boşanmadan sonra tekrar evlenebilir ve mülk sahibi olabilirlerdi. Çiftlerin çocukları olduğunda, ebeveynler çocuklarına ahlaki değerleri, disiplini ve dini inançları aşılamaktan sorumluydu. Bu dönemdeki sosyal ve kültürel yapılar, insanları güçlü bir topluluk bilinci içinde birleştiriyordu. Aile hayatı, özellikle çocukların eğitimi, evlilikler, cinsiyet rolleri ve toplumsal sorumluluklar açısından önemli bir yere aittir. Antik Mısır'daki cinsiyet rolleri nispeten iyi tanımlanmıştı ve birçok antik toplumdan daha esnekti. Erkekler öncelikle ev dışında çalışmaktan sorumluydu ve tarım, zanaat veya ticaretle uğraşıyorlardı. Hükümet yetkilileri ve ordudaki subaylar gibi bazıları da otorite pozisyonundaydı. Buna karşılık, Antik Mısır'daki kadınlar nispeten yüksek derecede bağımsızlığa ve yasal haklara sahipti. Örneğin, mülk sahibi olabilir, iş yapabilir ve yasal konularda tanıklık edebilirlerdi. Birincil rolleri ev etrafında yoğunlaşmış olsa da, kadınlar tüccar veya dokumacı olarak çalışabilir, hatta tapınaklarda rahibe olarak görev alabilirlerdi. Bazı kadınlar, özellikle seçkin sınıftan olanlar, resmi eğitim alarak katip veya doktor olabilirlerdi. Resmi eğitim, öncelikle zengin seçkinlerin çocuklarına açıktı. Çocuklar, özellikle erkek çocuklar, okuma, yazma ve matematik eğitimi aldıkları katip okullarına gidiyorlardı. Bunların hepsi Firavun'un hükümetindeki idari pozisyonlar için gerekli olan temel becerilerdi. Antik Mısır'daki birincil yazı sistemi, logografik, hecesel ve alfabetik öğelerin birleştiği bir yazı sistemi olan hiyerogliflerdi. Katip olmak toplumun temel bir parçası olarak kabul ediliyordu. Okuma ve yazma konusundaki uzmanlıkları, dini metinleri, resmi kayıtları ve önemli kişiler için edebi eserleri belgelemelerine olanak tanıyordu. Eğitimlerinin bir sonucu olarak, genellikle yüksek bir sosyal statüye sahip oluyorlardı ve kariyerlerini yönetim veya rahiplik alanında ilerletebiliyorlardı. Sosyal statüleri nedeniyle resmi okullara gidemeyen çocuklar için öğrenme, aile içinde veya çıraklık yoluyla gerçekleşiyordu. Erkek çocukları genellikle çiftçilik, çömlekçilik veya marangozluk gibi babalarının mesleklerini, günlük işlerde gözlem yaparak ve yardımcı olarak öğreniyorlardı. Bu beceriler nesilden nesile aktarılıyordu. Öte yandan kız çocuklarına genellikle ev işleri anneleri tarafından öğretiliyordu. Annelerinden, yemek pişirme, dokuma ve bir evi yönetmek, bir aileyi büyütmek için gerekli diğer ev işlerini öğreniyorlardı. Bazı durumlarda, daha zengin ailelerin kızları, okuma ve yazma konusunda temel bir eğitim alabilirdi. Ancak bu nispeten nadir bir durumdu. Antik Mısır'da sosyal yaşam, gelişmiş bir sınıf yapısına dayanıyordu. Toplum, Firavun ve ailesinden başlayarak çiftçilere ve kölelere kadar bir dizi sosyal sınıfa ayrılmıştı. Firavun, Tanrı'nın dünyadaki lideri olarak kabul edilirdi ve mutlak bir güce sahipti. Kraliyet ailesi ve elitler, toplumun en üst katmanıydı. Sınıflara baktığımızda, rahipler, dini törenleri yönetir ve tapınaklardaki sorumludur. Rahipler, Firavun kadar olmasa da toplumun önemli bir yere aitti. Memurlar, özellikle yazıcılar, bürokrasi ve yönetimde kilit rol oynardı. Eğitimli bir yazıcı olmak, evrensel üst kesimlere erişim sağlamak için büyük bir fırsat gelirdi. Zanaatkarlar ve tüccarlar, özellikle inşaat ve ticaret alanlarında önemli hizmetler üstlenirdi. Piramitler gibi büyük yapılar, bu zanaatkarların emeğiyle yükseldi. Çiftçiler, toplumun büyük bir kısmı tarım yapıyordu. Nil Nehri'nin taşmasıyla gelen verimli topraklar, Mısır'da tarımın gelişmesini sağladı. Çiftçiler, su kaynaklarını kullanarak buğday, arpa ve keten gibi ürünler yetiştirirdi. Köleler,
toplumun en alt tabakasındaydı ve genellikle inşaat işlerinde veya ev işlerinde çalıştırılırdı. Ancak kölelerin durumu, diğer antik toplumlara göre daha yumuşak ve ılımlıydı. Firavun ailesi, toplumun en yüksek katmanında bulunur ve sarayda lüks bir yaşam sürer. Aile ilişkileri, Mısır'ın kuralları, politik ihtiyaçlar ve tanrısal görev, firavunlar için benzersiz sosyal düzenlemeler getirdi. Firavun'un ilk karısı, genellikle büyük kraliçe ya da baş eşunmanını taşırdı. Kraliçe, sadece Firavun'un karısı değil, aynı zamanda önemli bir siyasi figürdü. Kraliçeler, dini törenlerde, şenliklerde, Firavun'un yanında yer alır ve genellikle kültürel veya başka bir rolde görev alırlardı. Örneğin ünlü kraliçe Nefertiti, Firavun Akhenaten ile birlikte ülkenin dini reformlarına liderlik etmiştir. Firavunlar çok eşli olabiliyordu ve büyük kraliçenin yanı sıra başka eşleri de bulunabilirdi. Bu evliliklerin çoğu, Firavun ile diğer soylu aileler arasında siyasi ittifaklar kurma amacı taşıyordu. Bu ittifaklar, hem iç barış hem de dış ilişkilerin sağlanması için önemliydi. Firavunların yabancı prenseslerle evlenmesi, komşu devletlerle ilişkileri kurmanın bir yoluydu. Kraliyet ailesinde, firavunlar genellikle kendi aile üyeleriyle, hatta bazen kız kardeşleri ya da kuzenleriyle evlenirdi. Bu iç evlilikler, kraliyet kanını saf tutmak ve kutsal kabul edilen tanrısal soyun sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılırdı. Örneğin ünlü Firavun Tutankamun'un, kız kardeşi Ankesenamun ile evli olduğu biliniyor. Firavunlar çok sayıda çocuğa sahip olabiliyordu. Erkek çocuklar genellikle çeşitli ailelerde yetiştirilirken, bazen de kraliyet ailelerindeki kadınlar da, önemli siyasi ve dini rollerde görev alabiliyordu. Özellikle Hatshepsut gibi kadın firavunlar, babalarının tahtını devralmış ve Mısır'ı yönetmişlerdir. Kraliyet ailesinin isimleri tapınaklara kazınır ve heykellerle ödüllendirilirdi. Firavun'un sosyal yaşamı, dini ve politik sorumluluklarla iç içe geçmişti. Firavun, Mısır'ın en yüksek dini otoritesi olarak görüldü. Tanrıkral olarak Firavun, tapınaklarda ibadet eder, büyük dini bayramlara katılırdı. Firavun'un görevi, Mısır'da düzen ve adalet ilkesini korumaktı. Bu görev, Firavun'un halkının refahını sağlamak ve doğanın düzenini sürdürmek için, tanrılarla olan bağını güçlendirmesini gerektirirdi. Firavunlar ve aileleri, saraylarda yaşamlarını sürdürür, büyük ziyafetler verir ve sanata, bilime, mimariye büyük katkılarda bulunurdu. Kraliyet ailesinin yaşam alanları, gösterişli saraylar ve tapınaklarla çevriliydi. Firavunlar, gösterişli mücevherler, lüks giysiler ve törensel semboller taşırdı. Piramitler, anıtsal mezarlar ve tapınaklar gibi büyük yapılar, firavunların zenginliklerini ve gücünü sembolize eden dayanaklar olarak inşa edilirdi. Firavunlar, diğer ülkelerle uyumlu evlilikler, ticaret ve askeri güçler yoluyla etkileşim halindeydi. Kraliyet ailesi, yabancı elçilerle sıklıkla görüşür ve yabancı hükümdarlarla evlilik yoluyla ittifaklar kurardı. Diplomasi, firavunların dış politikalarının sağlanmasıyla oluşturuldu. Bu sayede Mısır, Akdeniz, Afrika ve Orta Doğu ile güçlü bağlar kurabildi. Firavun'un ölümünden sonra, onun ruhunun öteki dünyada yaşayabilmesi için mumyalanması, piramitler veya kaya mezarları gibi anıtsal mezarlara gömülmesi gerekiyordu. Bu mezarlar, öbür dünyada ihtiyaç duyulacağı düşünülen hazineler ve günlük ürünlerle doldurulurdu. Özellikle Tutankamun'un mezarının keşfi, firavunların ölüm sonrası için nasıl ayrıntılı hazırlıklar yaptıklarını gösteren önemli bir bulgudur. Bu mezarlar, firavunların sadece ölümlerinden sonra değil, yaşamları boyunca güçlü bir sosyal statüye sahip olduklarının kanıtıydı. Antik Mısır için tarım, yaşamın temelini oluşturan çeşitli temel mahsulleri sağlayan, üretilen artı ürünle de ekonominin dayanağıydı. Antik Mısır'daki birincil temel gıda ekmekti. Bu, emmer buğdayından veya arpadan yapılırdı. Her öğünde ekmek tüketilirdi. Bazen bal veya hurma ile tatlandırıldığı da bilinen ekmek, çeşitli şekil ve boyutlarda olabilirdi. Bir diğer temel gıda ise, arpadan mayalanan, her yaştan ve sosyal sınıftan insan tarafından tüketilen biraydı. Bira, bugünün aksine, hem besin kaynağı hem de ferahlatıcı bir içecek olarak kabul edilirdi. Ayrıca, Nil Nehri'nin verimli taşkın yatakları çok sayıda sebze ve meyvenin yetiştirilmesine izin verdiğinden, Mısırlılar genellikle soğan, sarımsak, pırasa, salatalık ve marul tüketirdi. Hurma, incir, üzüm ve nar gibi meyveler de yaygın olarak tüketilirdi. Bu ürünler, istenirse taze olarak ya da kurutularak, lezzet ve tatlılık katmak için yemek pişirmede kullanılabilirdi. Protein alımı bakımından, et, balık ve kümes hayvanlarının kullanıldığı görülür. Nil'de balık bol olduğu için, kolayca bulunabiliyordu. Bu arada,
ördek ve kaz gibi kümes hayvanları yetiştiriliyordu. Nadir durumlarda sığır, koyun ve keçi eti de yerlerdi. Ancak bu, nispeten pahalı olduğu için daha çok dini festivallerde veya elitler tarafından tüketilirdi. Et almaya gücü olmayanlar, mercimek, nohut ve bakla gibi besinleri kullanırlardı. Sosyal sınıftan bağımsız olarak, bunlar da beslenmenin temel bir parçasıydı. Süt, peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından tüketilse de, diğer gıda kaynakları kadar önemli değildi. Eski Mısır mutfağı genellikle basitti ve yemekler kişniş, kimyon ve tarçın gibi otlar, yağlar ve baharatlar kullanılarak tatlandırılırdı. Yiyecekler genellikle açık ateşlerde veya toprak fırınlarda ya pişirilir, ya haşlanır ya da ızgara yapılırdı. Antik Mısır'daki giyim ve moda, doğal olarak bölgenin sıcak ve kuru ikliminden etkilenmiştir. Giyim için kullanılan birincil malzeme, keten liflerinden yapılan ketendi. Hafif ve nefes alabilir olduğu için idealdi ve bu da onu sıcak Mısır ikliminde son derece kullanışlı hale getiriyordu. Alt sınıflar için giyim genellikle basit ve işlevseldi. Erkekler genellikle peştemal veya kısa kilt giyerken, kadınlar kalasiris adı verilen basit elbiseler giyerlerdi. Kalasiris, genellikle omuzlardan askılarla tutturulurdu. Giysiler, doğal olarak soluk, krem veya bej renginde boyanmamış ketenden yapılırdı. Çok fakir sınıfların giysileri genellikle zengin sınıflarınkinden daha az ince dokunmuş oldukları için kaba hisleriyle tanımlanırdı. Öte yandan, kraliyet ailesi, memurlar ve rahipler de dahil olmak üzere üst sınıf, daha ayrıntılı ve ince işçilikle yapılmış giysiler giyerlerdi. Erkeklerin etekleri pileli, püsküllü olabilir veya dekoratif öğelerle süslenebilirdi. Kadınların elbiseleri karmaşık pileli, boncuklu, işlemeli ve daha dardı. Bu giysiler genellikle daha ince, daha narin ketenden yapılırdı ve her ne kadar beyaz en yaygın renk seçimi olsa da, çeşitli renklere de boyanabilirdi. Eski Mısır modasında aksesuarlar da önemli bir rol oynamıştır. Hem erkekler, hem de kadınlar, boncuklardan veya değerli metallerden yapılmış ve sıklıkla yarı değerli taşlarla süslenmiş, vesek adı verilen, dekoratif yakalar giyerlerdi. Ayrıca, bilezik, ayak bileziği ve yüzük gibi mücevherler, zenginliklerini ve statülerini göstermek için, altın, gümüş ve değerli taşlardan işlenirdi. Ayakkabılar alt sınıflar tarafından yaygın olarak giyilmezdi. Genellikle çıplak ayakla dolaştıkları anlaşılıyor. Ancak, üst sınıflar ve daha resmi veya törensel rollerde olanlar deri, papirüs veya palmiye liflerinden yapılmış sandaletler giyebilirdi. Görünüşe göre Mısırlılar tarafından kullanılan oldukça standart saç modelleri vardı. Erkekler ve kadınlar, özellikle üst sınıflardan olanlar, genellikle başlarını kazıtır ve insan saçından, koyun yününden veya bitki liflerinden yapılmış peruklar takarlardı. Peruklar da görünüşe göre oldukça popülerdi. Bunlar, kişinin tercihine bağlı olarak örgüler, bukleler ve ayrıntılı topuzlar şeklinde şekillendirilebilirdi. Müzik ve dans, Antik Mısır yaşamının ayrılmaz bir parçasıydı. Yıl boyunca birçok dini ritüelde, festivalde ve kutlamada sıklıkla kullanırlardı. Mezar kabartmalarında, arp, lir, flüt, vurmalı çalgılar ve sistra gibi çeşitli enstrümanlar çalan müzisyenleri görebiliyoruz. Bunlara şarkıcılar ve ilahiciler eşlik ediyor, dansçılar da katılıyordu. Gruplar halinde veya solist olarak performans sergiliyorlardı. Günümüze ulaşan sanatsal tasvirlere göre, sanatçıların hareketleri çok etkileyiciydi, hatta akrobatikti. Hem erkekler hem de kadınlar müzik ve dansa katılıyordu. Ancak cinsiyete özgü roller ve performanslar da vardı. Antik Mısır'daki eğlenceler arasında spor da vardı. Mısırlıların Nil'de yüzme, teknelerde kürek çekme, balık tutma yarışlarına katıldıklarını biliyoruz. Hem yetişkinler, hem de çocuklar tarafından oynanan senet ve mehen adlı oyunlar da, oynadıkları çeşitli masa oyunlarındandır. Antik Mısır'daki günlük hayat ve sosyal yaşamı, temel başlıklar çerçevesinde ele aldığımız videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, esen kalın.